Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz, bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor, bunlara bakalım. Evrensel enerji kartı, çevrenin etkisine açık olmak, empati, şefkat ve duyarlılık, sorumluluktan kaçmak, hayal dünyasında yaşamak dedi. Sarmaşık ruhu olarak geliyor. Karmaşa ve karışıklık, çevreni sarmalayan sorunlar, sarmaşık, çözülemeyen ve seni sarıp sarmalayan problemlerin habercisidir dedi. Şimdi günün enerjisine baktığımızda aslında ciddi şekilde sıkıntılı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz aklımızdaki kişi için. Bazı sıkıntıları var ve bu sıkıntılar gittikçe daha da böyle çözülemeyecek hale geliyor olarak görünüyor. Çünkü aklınızdaki kişinin şimdi hayal dünyasında yaşamak ve çevresinin etkisine açık olmakla beraber gerçekleri göremeyen, daha çok karşısındaki insanların onu yönlendirmesiyle beraber hareket eden bir enerjide olarak giriyor. Ciddi şekilde daha çok böyle kendi kararlarını vermekten, kendi sorumluluğunu almaktan kaçan biri olarak daha çok başkalarının söylediklerini uygulamak isteyen enerjilerde. Bunun da asıl sebebi sorumluluk almak istememe durumu diyebiliriz. Çevrenin etkisi tekrar geldi. Çevreden ciddi şekilde etkilenen bir sürecin içerisinde olarak görünüyor aklınızdaki kişi. Burada bir yandan böyle vicdan ve merhametinin arttığı bir süreçte tutku ve ihtiras, tutku enerjisi yükseliyor ama atacağı adımlar ya da yapacağı şeylerle beraber karşılık alamama durumu ile ilgili ciddi bir düşüncesi var. Yani burada örneğin sıkıntılı bir süreci vardır, biriyle bir küslüğü vardır, bir sıkıntılı durum vardır. Vicdan yapıyordur, merhamete gelmiştir. İşte adım atacaktır ama çevresindeki insanların hayır yapma bak. Şimdi sen adım atarsan işte sen haklıydın, haksızmış gibi olacaksın gibi böyle durumlarla onu biraz böyle manipüle edip harekete geçmesini engelleyen ya da kendi çıkarları için aklınızdaki kişiyi etkileyen, onu durduran enerjiler de olabilirler. Bu enerji çok yüksek geldi. Manipüle ve narsizm de geldi. Etrafında çok böyle onu manipüle etmeye yatkın, bencil insanlar olabilir. Yanlış seçimler yapmaktan ciddi şekilde korkuyor. Ve burada aslında çok ciddi şekilde kafası karışmış. Bir taraftan ne yapması gerektiğini bilen ama çevresinin onu yönlendirmesiyle beraber yok bunu yaparsam sıkıntı olacak dediği bir durumun içerisinde görünüyor. Yani genel olarak bilinçaltı olarak baktığımızda da insanlar daha çok çevresindeki insanların ne söylediği ya da ne yaptığıyla ilgilendiklerinde sorumluluk almaktan kaçma durumları çıkıyor. Cümleyi tam kuramadım ama anladınız. Kendi sorumluluklarını almak istememekten kaynaklı daha çok çevrenin onları yönlendirmesine izin veriyor kişiler. Çünkü sonuç olarak %50 ihtimal var. Güzel şeyler de olabilir. Düşündüğü güzelliklere ulaşamaya da bilir. Güzelliklere ulaştığında harekete geçtiğini, kendi yaptığını söyleyecek ama sıkıntılı bir durum olduğunda da işte ya bak işte o böyle söylemişti, ben ona güvendim gibi durumlarla sorumluluğu üzerinden atmak isteyen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım bugün neler yaşayabilir dediğimizde. Şimdi para kralı geldi. Maddi konularla ilgili sıkıntılı bir süreçten geçiyor olabilir ve artık böyle netleştirmek istediği bazı durumlar olabilir. Maddi konularda güven duymak istediği bir sürecin içerisinde olabilir aklınızdaki kişi. Bunun için de artık bitmesi gereken, yapılması gereken bazı şeyler olduğunu düşünüyor olabilir günün enerjisinde. Daha çok böyle özellikle iş hayatıyla ilgili sıkıntılar olduğunu biliyorsanız eğer, özel hayattaki sıkıntılı süreçlerin iş hayatını da etkilediğini düşünüp burada artık o duygusal ayrımı yapması gerektiğini düşünen biri olarak geliyor olabilir. Ama diyorsanız ki hayır parayla ilgili ya da iş hayatıyla ilgili böyle bir durum yok diyorsanız eğer güvenilir ilişkilerle ilgili
Bazı bitirmesi gerektiğini düşündüğü durumlar var diyebiliriz. Buraya bir kart alacağım ama daha net olması adına. Şimdi duygusal olarak yaşadığı bazı durumları ortadan kaldırmak istiyor aslında aklınızdaki kişi. Çünkü bunu biraz zayıflık gibi gören biri olabilir. Kupa dörtlüsü geldi. Şimdi kupa dörtlüsü kıskançlıktır, kızgınlık, kırgınlıktır. Görememektir. Yani kendini böyle çekme durumudur ve gelen fırsatları görememe durumlarından biraz böyle melankolik enerjilerden bahseder. Uzun süredir ilişkilerle ilgili, güvenle ilgili sınanan biri ise eğer ya da kafasında güvenilir ilişki kurmayla ilgili karamsar düşünceler varsa artık bunları bitirmesi gerektiğini aslında içten içe düşünen biri olabilir aklınızdaki kişi. Yani burada adım atamayan, yani böyle duygusal bir ilişkinin içerisinde olmak istemeyen biri olarak görünürken artık bunu bitirmesi gerektiğini de içten içe hisseden bir yapıda olabilir. Yani burada birazcık şey gibi, kolektif bir açılım olduğu için bir kısım için bu şekilde geçerli. Yani artık güvenilir bir ilişki içerisinde olmak için karamsarlığı bırakması gerektiğini fark eden biri olabilir. Bazılarınız için de burada maddi konularla ilgili sıkıntılar yaşıyorsa ve özel hayatı da maddiyatını ya da iş hayatını etkilediğini düşünüyorsa eğer burada artık daha net olması gerektiğini, o karamsar negatif enerjiden çıkıp iş hayatına yoğunlaşması gerektiğini düşünüyor olabilir. Şimdi neden bu durumların içerisinde dediğimizde Kılıç Ası, hayat ağacı ve bağımlılık geldi. Şimdi Kılıç Ası açık konuşmayla problemleri çözmekten bahseder. Ya burada nasıl söyleyelim? Şimdi aslında çok net olarak akıllı, yani çok akıllı biri olabilir aklınızdaki kişi. Çok böyle zihninde birçok düşüncenin geçtiği, çok güzel analizler yapan biri olabilir ama yakın geçmişte özellikle bağımlılıkları, kökleriyle ilgili bağımlılıklarını fark ettiği bir süreçten geçmiş olabilir. Etrafındaki kişilere bunları çok net söylemeyen bir yapısı olabilir. Örneğin anneye karşı bir bağımlılığı vardır, babaya karşı vardır ya da aileden gelen bazı geçmişte yaşanan durumlardan dolayı bağımlılıklar geliştirmiş olabilir. Yani burada biraz şöyle, inanç olarak da bağımlılık diyebiliriz tabii buna. Mesela işte sevgini göstermemen gerekir gibi. Çünkü işte ailede görmüştür, köklerde görmüştür. İşte sevgisini göstermiş birinin karşısında bu sevgiyi kullanan bir partner olmuştur, örnek olarak veriyorum. Ve çocukken bunu böyle kodlamış olabilir. Sevgini gösterirsen işte karşındaki kişi bunu kullanır gibi gibi. Yani çok fazla böyle net duygularını göstermemesi gereken, açık konuşmaması gereken bir inanışta olan bir aklınızdaki kişi var. Bunlarla sınandığı bir süreçten geçmiş olarak geliyor. Yani kendini, duygularını çok anlatamayan, daha çok böyle zihin çalıştıran ilişkilerde de ama yaşadığı bir olayla da bu bağımlılıkları ve korkularının tetiklendiği bir süreçten geçilmiş. Enerjiler böyle devam ederse neler yaşayabilir dediğimizde güzel geldi. Çünkü yavaş yavaş bir şeylerin farkına varmaya başladığı bir süreçte olacak. Özellikle şunu hissettirdi. Biraz önce gelen kartlarda çevrenin etkisi. Buradaki o bağımlılık, işte dedim ya, anne olur, baba olur. Burada ya da çevresinde herhangi bir soy bağının da olduğu birileri onu hep yönetmiş, kendi çıkarları için kullanmış olabilir. Kendi çıkarları için bak senin için doğru bu diyerek o tarafa yönlendirmiş. Aklınızdaki kişi de onların manipülasyonuna uymuş olabilir. Bu noktada birazcık artık bu kişilerin gerçek yüzünü görmeye başladığı bir sürece doğru geçecek olabilir. Çünkü artık bir şeyleri bitirmesi gerektiğinin farkına vardığı bir sürece doğru geçiyor. Ne kadar böyle onlar örneğin adım atma, harekete geçme dese de vicdan ve merhamet kartı gelmişti. Oradaki o vicdan ve merhamet kartı, işte o özümüzdeki o sevgi durumu var ya, onun ortaya çıkmasıyla beraber burada bir şeyleri değiştirecek diyebiliriz aslında. Güzel geldi. Yani buradaki belki de en büyük sınavı çevresindeki o negatif insanlardan uzaklaşmak olabilir. Bunu daha çok hissettirdi. Sonuç kartlarına baktığımızda da yani yakın gelecekte neler olabilir dediğimizde enerjiler tabii ki her zaman değişebilir. Ama böyle devam ederse enerjiler ve farkındalığı artarsa, bitirmesi gereken durumların farkına verirse eğer, kader çarkıyla beraber çok ciddi şekilde kadersel bir sürecin içerisinde büyük değişimlerin olacağını söyleyebiliriz. Özellikle
Artık kendi hayatının direksiyonuna geçmeye başladığı bir sürecin içerisinde olacak araba kartıyla beraber. Artık mutlu olabilmek adına adımlar attığı bir süreç onu bekliyor olacak. Çok güzel geldi. Şu an sadece çok fazla çevresindeki insanlardan etkilenen bir yapısı var. Böyle geliyor. Burada dediğim gibi belki de en büyük sınavı aklınızdaki kişinin çevresindeki insanların farkına varmak ya da artık kendi hayatının sorumluluğunu kendi almaya başlamak olabilir. Şimdi onun hayatında bunlar oluyor. Sizin hayatınızda neler olabilir buna bakalım. Adanın ruhu olarak geliyorsunuz. Yalnız ve yalınsın, tıpkı bir ada gibi tek başına zaman geçirdiğim bir dönem. Fakat deniz senin varlığından haberdar dedi. Evrensel enerji kartı da çok çalışmanın ödülü, inatçı bir yapıda olmak, sınırları zorlamak, otoriter dedi. Kendinizi çok yalnız hissediyor olabilirsiniz bu süreçte. Özellikle bugün böyle beni kimse anlamıyor, işte tek başımayım dediniz ki nacizane tek başımayım demeyin, yalnızım demeyin. Bu aslında o kadar büyük bir negatif cümle ki öyle söyleyeyim. Hiçbir zaman yalnız değiliz. Özellikle de bu tarz düşüncelere doğru ya da duygulara bizi sevk edecek durumlar yaşıyorsak aslında orada durup Rabbim sen varsın dememiz gerekiyor ya da işte yaratıcıya ne diyorsanız hiç fark etmiyor. Bak bu olay seni anmama, seni hatırlamama sebep oldu. Sen ne veriyorsan hayırlısını verirsin deyip o teslimiyete geçmek çok çok önemli. Anmak ve orada işte bazı olaylar, hatta birçok olay biz aslında farkına, yani nasıl söyleyeyim, aslında her zaman anmamız gereken şeyleri tekrar ne kadar değerli olduğunun farkına varmamızı sağlıyor. Cümleyi kuramadım ama anladınız. O yüzden özellikle yalnızım, yalnız hissediyorum gibi cümleleri kurmamanızı tavsiye ederim. Bu cümle geldiğinizde, bu kelime geldiğinde aklınıza Rabbim sen varsın yeter, senin senden gelen benim kabulüm demeniz, teslimiyete geçmeniz çok önemli diyebilirim. Şimdi evet birazcık böyle şey hissedebilirsiniz. Ama biraz böyle çalışmaya doğru kendinizi vereceksiniz. Yani buradaki o negatif gibi görünen durumu çalışmayla, iş hayatınız olabilir, çalışmıyorsanız evinizde halletmeniz gereken işler varsa bunlara yöneldiğiniz, böyle çok çalışkan olduğunuz bir süreç size getirecek. Bugün birçok işinizi bugün halledebilirsiniz. Şimdi genel manada baktığımızda aslında biraz kafanızın karışık olduğu bir sürecin içerisindesiniz iç dünya olarak baktığımızda. Bazı şeylerin çok net farkına varmaya başladığınız bir süreçtesiniz. Özellikle öfke, kendinize söylediğiniz yalanlar diyelim, o kendinize taktığınız maskeler, bunlarla yüzleştiğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Kendinize çok net olmadığınız, aslında bazı şeylerin farkına varsanız da bunu dillendirmediğiniz ya da kabul etmek istemediğiniz durumların ortaya çıktığı bir süreç olacak. Yani biraz aydınlanma süreci. Burada mesela çok güçsüzüm diyen bir kişinin aslında çok güçlü olduğu, sadece harekete geçmek istememekten kaynaklı güçsüzüm demesi gibi. Yani kendinize o taktığınız o maskeleri çıkardığınız bir süreç olacak. Özellikle de öfkeyi hisseden arkadaşlarım. Öfke ve intikam alma duygusu diyelim. Bu birazcık işte karşıdaki insanları suçlamak ya da kendimizi suçlamak, yargılamaktan bahseder bize. Bunu yapmamamız gerekiyor ve bunun farkına varmamız gereken bir süreçteyiz. Burada artık bir bakıma durup kendimizle ilgili ne yapıyoruz, ne düşünüyoruz, nasıl bir bakışımız var kendimize. Ölü taklidiyle beraber aslında ben neyim, ne hissediyorum? Bunu değerlendirdiğiniz bir süreç olacak. Sadakat ve güven duygusu ile ilgili birçok şeyin farkına varıp aydınlandığınız bir gün olabilir. Huzur ve mutluluk için aslında çok güzel bir adım atıyorsunuz. Burası çok güzel geldi. Birçoğunuz için bu süreç hızlı olabilir, bir şeylerin farkına varmak, ama bazılarınız için de biraz daha uzun olabilir. Hiç önemi yok. Farkına varmak, adım atmak, önemli olan budur. Ama genel manada burada özellikle kendinize söylediğiniz yalanlar ya da o bilinçaltınızdaki o korkuların sizi yöneten durumların farkına vardığınız bir gün olacak diyebiliriz. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bugün neye dikkat etmeniz gerekiyor, buna bakalım. Bugün nelere dikkat etmeniz gerekir? Bir tane de olumlama kartı alalım.
Bugünün olumlamasına bakalım hemen. Her şey olabilecek en güzel şekilde ve en doğru zamanda gerçekleşiyor. Hayatın akışına güveniyorum diyebilirsiniz. Bir seçen arkadaşlarım. Yılan ve para şövalyesi. Tılsım şövalyesi geldi. Şimdi tılsım şövalyesi sabretmekten bahseder. Güvenilir sağlam birlikteliklerden ve düşünceleri uygulamaktan bahseder. Tılsım şövalyesi diğer şövalyelerden farklı böyle bekleme enerjisindedir. Özellikle şöyle söyleyebilirim. Çevrenizde çok iyi görünen, sizin iyiliğinizi istediğini söyleyen ama alttan huzurunuzu kaçıran kişiler olabilir. Ya da yani farkında da olabilirsiniz, olmayabilirsiniz ama çevrenizde bekleyen ve sizi özellikle yaralayacak durumları ne diyelim durumları ortaya çıkarmak ya da sizi yaralamak adına bekleyen enerjilerde olan birileri olabilir. Buraya dikkat edin lütfen. Özellikle bugün çevrenizde bakın. Yani bu hissedersiniz. Yani bazı insanlar daha önce de söylemiştim. Mesela der ki ay çok güzel olmuşsun ama keşke şunu işte şunun altına şunu giyseydin işte bilmem ne rengini giyseydin falan filan. Yani şey yapar gibi böyle övüyormuş gibi ama alttan alta böyle laf sokan insanlar olur ya. Böyle birileri olabilir çevrenizde ve sizin açığınızı arayan ve ciddi şekilde sabırlı bir şey bulmalıyım gözüyle bakan bazı insanlar olabilir çevrenizde. Bunların farkına varabilirsiniz bugün. Küçük küçük böyle iğneleyici şeyler olabilir. Özellikle böyle hissettiğiniz birileri olursa bu kişilere çok dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü para şövalyesi, tılsım şövalyesi ciddi bir sabır durumudur. Sabreder, bekler ve harekete en doğru zamanda geçer kendine göre. O yüzden dikkat edin. İkinci seçen arkadaşlarım. Para dörtlüsü. Tılsımlardan gidiyoruz ve keşif. Şimdi tılsım dörtlüsü bize yani bizdeki aslında terk edilme korkusu, kıskançlık ve vermek istememe durumlarından, korku durumlarından bahseder. Özellikle kendinizle ilgili bugün işte başkalarıyla bir şeyler paylaşmak istememe durumlarınızı görecek olabilirsiniz. Kaybetme korkunuzu fark edecek olabilirsiniz. Maddi olarak da olabilir bu. Özür dilerim. Sesim gitti ama. Maddi olarak da olabilir, manevi olarak da olabilir. Daha çok kaybetme korkunuzun ortaya çıktığı ya da ya bak ben bunu hissediyorum. Acaba işte kaybetme korkum mu var? Ya da işte ne diyelim kıskançlık mı var? Sabit bir fikirlilik mi var bende şu konuya karşı dediğiniz kendinizle ilgili bir şeylerin farkına vardığınız bir süreç olacak. Üçü seçen arkadaşlarım. Değnek kralı ve balık kartı geldi. Şimdi değnek kralına baktığımızda değnek kralı sıcak, dürüst yaklaşımlardan ve bilgelikten bahseder. Burada bugünün enerjisinde böyle bazı konularda seçim yapmanız gerekecek olabilir. Daha böyle dürüstçe kendinize baktığınız, hayallerinizi gözden geçirdiğiniz ve net kararlar almak istediğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Burada bazı kararlar alacak olabilirsiniz ve bu kararı verirken de daha sıcak gelen, daha dürüst yaklaşımda bulunan kişileri seçecek olabilirsiniz. İş hayatınız için de geçerli olabilir bu. Çünkü balık kartı bize parasal durumlardan, finansal durumlardan da bahseder. Böyle bir karar alacak olabilirsiniz. Böyle bir durum olmazsa eğer şöyle söyleyebilirim, bilgeleşmekten bahseder. Burada daha çok korku ve tedirginlik hissettiğiniz konularla ilgili bir aydınlanma yaşayacak olabilirsiniz. Ya bak ben burada şu tedirginliği yaşıyorum, korkuyu yaşıyorum. İşte altında şu olabilir mi dediğiniz, daha çok böyle içinize döndüğünüz dedik ya bir idrak aydınlanma enerjisi var zaten. Bu konularla ilgili netleştiğiniz bir süreç olabilir. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.